Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 90'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de 90'ların akılda kalan çizgi filmlerine bakacağız sizlerle. Ben bu çizgi filmler için birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanıza yaslanın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Ondan başlıyorum. 1'e kadar şahane şekilde devam edeceğiz. 10 numarada Maske çizgi filmi var. Çizgi filmin oyuncuları Rob Paulsen, Frank Welker, Jim Cummings, Neil Rose, Mark Lee Taylor, Terence McNeil'dir. Çizgi filmin konusu ise şudur. Stanley Ipkiss'in Maske ile maceralarını anlatan bir çizgi filmdir. Muazzam bir çizgi filmdi. Özellikle zaten Maske gerçekten çok komik bir karakter. Ama Stanley Ipkiss'in o komedisiyle birleşince muazzam bir çizgi film olmuştu. Gerçekten çok güzeldi. Geçiyorum buradan ben 9. çizgi filmime. 9. çizgi film Scooby-Doo. Çizgi filmin oyuncuları Nicole Jaffe, Casey Kasem, Don Messick, Hal Smith, Frank Welker ve John Stephenson'dır. Çizgi filmin konusu ise şudur. 5 kişilik yakın arkadaş grubunun esrarengiz olayları çözmeye çalışmasını anlatan bir çizgi filmdir. Gerçekten çok güzel bir çizgi filmdir. Özellikle Shaggy'nin ve Scooby'nin arasında geçen diyaloglar muazzamdı. Özellikle Shaggy şöyle diyordu Scooby'ye, Scoob. Çok komik bir diyalogtu ikisinin arasında. Gerçekten çok güzel çizgi filmdi. Geçiyorum buradan 8. çizgi filmime. 8. çizgi filmim Ghostbusters. Çizgi filmin oyuncuları Frank Welker, Maurice LaMarche, Arsenio Hall, Summer Cat, Dave Coyler'dır. Çizgi filmin konusu ise şudur. New York'un ve dünyanın diğer bölgelerinde hayaletleri avlayan hayalet avcılarının çizgi filmini anlatır. Gerçekten özellikle introsu zaten efsaneydi. Ama çizgi filmi ise ondan daha efsane oldu. Muazzamdı. Geçiyorum buradan ben 7. çizgi filmime. 7. çizgi filmim Teenage Mutant Ninja Turtles. Türkçe'ye Ninja Kaplumbağalar olarak çevrildi bu. Çizgi filmin oyuncuları Cam Clark, Townsend Colony, Barry Gordon, Rob Paulsen, James Avery, Jennifer Darling'dir. Çizgi filmin konusu ise şudur. 4 mutant ninja kaplumbağanın usta Splinter, yani Splinter'da fare ile kötülüğe karşı savaştığı çizgi filmdir. Muazzam bir çizgi filmdi. Özellikle bu 4 kaplumbağanın, yani özellikle Michelangelo'nun o komik tarafı muazzamdı. Aslında Michelangelo biraz da çizgi film götürüyordu. O hani Kawabanga deyip böyle suçlara karşı savaştığı müthişti. Geçiyorum buradan ben 6. çizgi filmime. 6. çizgi filmim Life with Louie'dir. Çizgi filmin oyuncuları Louis Anderson, Eddie McGurley, Justin Shkarenko, Debbie Derryberry, Terence Carson'dır. Çizgi filmin konusu ise şudur. Louis Anderson'ın maceralarını anlatan çizgi filmdir. Gerçekten çok güzel çizgi filmdi. Özellikle Louis Anderson'ın başına gelen talihsiz olayları çizgi film o kadar güzel gösteriyordu ki sanki bir film tadındaydı. Gerçekten çok iyiydi. Geçiyorum buradan ama 5.'ye. 5. çizgi filmim X-Men. Çizgi filmin oyuncuları Cedric Smith, George Buza, Alison Cord, Leonard Zahn, Norm Spencer, Chris Potter, Don Franks'tir. Çizgi filmin konusu ise şudur.
Mutant süper kahramanların dünyayı kötülüklere karşı koruduğu bir çizgi filmdir. Muazzam bir çizgi filmdi. Özellikle çizgi filmin introsu zaten süperdi. Ama özellikle karakterler muazzamdı. Hani Gambit, Wolverine, Cyclops muazzam bir çizgi filmdi. Geçiyorum buradan ben dördüncü çizgi filmime. Dördüncü çizgi filmim Spider-Man. Çizgi filmin oyuncuları Christopher Daniel Barnes, Sarah Valentin, Edward Asner, Rodney Salisbury ve Jennifer Howler. Çizgi filmin konusu ise şudur. Spider-Man'in maceranı anlatan bir çizgi filmdir. Müthiş bir çizgi filmdi. Hani bugüne kadar gördüğüm, hani sizin de yüksek bir ihtimal öyledir. Süper kahraman çizgi filmler arasında girer. Müthiş bir çizgi filmdi. Özellikle introsu ise inanılmazdı. Geçiyorum buradan ben üçüncü çizgi filmime. Üçüncü çizgi filmim Lucky Luke. Türkçe'ye Red Kit olarak çevrildi bu çizgi film. Çizgi filmin oyuncuları Jacques Tabut, Robert Wrigley, William Calloway, Fred Travellina, Roger Carroll ve Frank Walker'dır. Çizgi filmin konusu ise şudur. Yalnız bir kovboyun maceranı anlatan bir çizgi filmdir. Müthiş bir çizgi filmdi. Hani özellikle orada hani Rin Tin Tin köpek vardı. O köpek hani o salaklığıyla çizgi filmi hani biraz da o götürüyordu ama Red Kit'in maceraları ise muazzamdı. Geçiyorum buradan ben ikinci çizgi filmime. İkinci çizgi filmim Pokemon. Çizgi filmin oyuncuları Sarah Nakatani, Shiro Miki, Rika Matsumoto, Roger Parsons, Casey Rogers'tır. Çizgi filmin konusu ise şudur. Ash Ketchum ve Pikachu'nun maceralarını anlatan çizgi filmdir. Muazzam bir çizgi filmdi. Ve gerçekten sanki bir dizi değil de film tarzında izliyorduk. Hani şöyle bir sahne hatırlıyorum. Hani Poketop'u git diyordu ya Ash Ketchum. Hani ben de bizde şöyle küçük bir top vardı. O topu attığımı bilirim. Çok güzel bir eee, çizgi filmdi. Geçiyorum buradan ben birinci çizgi filmi. Birinci çizgi filmim Kaptan Tsubasa. Türkçe'ye Küçük Koyucu olarak çevrildi. Çizgi filmin oyuncuları Akari Hibino, Kachi Hashimoto, Kazuki Inoue, Shigeru Nakamura, Yasunori Matsumoto'dur. Çizgi filmin konusu ise şudur. Tsubasa'nın büyük koyucu olma yolundaki hikayesini anlatan çizgi filmdir. Muazzam bir çizgi filmdi ama hani Perşembe günü şut atılır, Cumartesi günü gol olurdu. Gerçekten hani öyle bir durum vardı ama yani muazzam bir çizgi filmdi. Hani hala da izlenir. Gerçi yenisi çıktı ama eskisi çok daha iyiydi. Bu bölümde böyle video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Söyler misiniz sizin 90'lardaki aklınızda kalan çizgi filmler hangisi? Onu da yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.